Eski bir simge olan Ouroboros, kendi kuyruğunu yutan bir yılan olarak sonsuz döngüyü temsil eder. Ölümün olmadığı bir dünyayı hayal edin. Zamanın bizi yaşlandırmadığı, hastalıkların ve yaşlanmanın yenildiği, sonsuza dek yaşayabileceğimiz bir dünya. Bilimden felsefeye, insanlık ölümsüzlük hayalini asırlardır kuruyor. Peki ama ölümsüzlük gerçekten mümkün mü? Yoksa sadece mitolojinin ve bilim kurgunun beslediği bir rüya mı? Bu sorular sadece fantastik hikayelerin konusu değil. Aslında evreni, yaşamı ve bilincimizi anlamaya dair en temel meraklarımızı yansıtıyor. Ölümsüzlük arayışı, varoluşumuzun doğasını, zamanın yönünü ve hatta gerçekliğin nasıl işlediğini sorgulamamıza yol açıyor. Çünkü ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşünmek, yaşamın anlamını ve evrendeki yerimizi kavramak için kritik öneme sahip. İnsanlık için ölümsüzlük fikri neden bu kadar çekici? Bu sorunun peşine düşerken, evrenin yasalarından bilincin doğasına uzanan pek çok konuyu da aydınlatacağız. Çünkü belki de ölümsüzlük arayışı sadece ölmemek üzerine değil, adalet, anlam ve kozmostaki yerimiz üzerine derin bir sorgulamadır. Öncelikle ölümsüzlük derken neyi kastediyoruz? Farklı kültürler ve inançlar ölümsüzlüğü farklı şekillerde tanımlamışlardır. 3 ana kavram karşımıza çıkar: ruhani ölümsüzlük. Bu görüşe göre insanın ruhu bedenden bağımsız olarak vardır ve beden öldükten sonra da yaşamaya devam eder. Özellikle Platon gibi antik filozoflar ruhun ölümsüz olduğunu ve bedenin ölümüyle serbest kaldığını savunmuştur. Birçok dinde de ruhun öbür dünyada varlığını sürdürdüğü inancı vardır. Örneğin İslam ve Hristiyanlık gibi dinlerde beden ölse bile ruhun cennette, cehennemde veya başka bir metafizik düzlemde yaşayacağı kabul edilir. Naturalist ve materyalist bakış açısı ise buna karşı çıkar. Onlara göre zihin ya da ruh dediğimiz şey tamamen beynimizin ürünü, yani maddi bir olgudur. Bu yüzden beyin ölünce bilinç de sona erer. Ayrı bir ruhsal varlık hayatta kalmaz. Nitekim antik dönemde Epikuros ve Romalı şair Lucretius gibi materyalistler, ruhun bedensel bir yapı olduğunu ve beden çözüldüğünde ruhun da dağıldığını savunmuş, ölümden sonra yaşam fikrini kesin bir dille reddetmişlerdir. Lucretius, insanların ölüm korkusunu yenmesi için ruhun ölümsüz olmadığını kanıtlama gayretine bile girişmiştir. Kısacası ruhani ölümsüzlük, bilincimizin bedenden bağımsız sürmesi demek iken, maddeci anlayış bunu imkansız görür. Cismani, bedensel, ölümsüzlük. Bu yaklaşım, ölümsüzlüğün yalnızca ruhla sınırlı kalmayıp, bedenin de sonsuza dek yaşaması veya ölümden sonra dirilmesi gerektiğini söyler. Özellikle kıyamet ve ahiret inancı bulunan dinlerde, bedenin yeniden dirilişi merkezi bir yer tutar. Mesela klasik Hristiyan inancında, bedenin dirilişi esastır. Ruh ile bedenin kıyamet günü tekrar birleşerek ebedi hayata geçeceği vurgulanır. Bu görüş, insanın tam anlamıyla aynı kişi olarak hem bedeni hem ruhuyla sonsuza dek var olmasını öngörür. Örneğin bir Hristiyan için öteki dünyada tıpkı bu dünyadaki kimliğiyle dirilmek, bedeniyle birlikte adaletin tecellisi için önemlidir. Çünkü kişi dünyada bedeniyle iyi ya da kötü fiiller işlemiştir. Adil bir ödül veya ceza için ruh kadar bedenin de hesaba katılması mantıklı görülür. Cismani, ölümsüzlük anlayışı, ölümsüzlüğü daha somut ve dünyevi hale getirir. İnsan etten, kemikten haliyle ölümsüzleşecektir. Elbette bilimsel açıdan bakıldığında, fiziksel bedenin sonsuz yaşaması fikri büyük engeller barındırır. Yaşlanma, hastalıklar, entropi, ama inanç sistemlerinde bu sorun ilahi güç sayesinde aşılır. Tenasüh, reenkarnasyon. Bu ise ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek dünya üzerinde tekrar doğması demektir. Özellikle Hinduizm, Budizm, Jainizm gibi doğu dinlerinde reenkarnasyon temel inançlardan biridir. Bu inanca göre ruh ölümsüzdür ve bir beden öldükten sonra yeni doğan bir bedende yaşamaya devam eder. Yani ölüm aslında bir son değil, ruhun başka bir surette yeniden başlangıcıdır. Reenkarnasyon döngüsü, karmayla bağlantılı olarak iyi veya kötü fiillerin sonucunda ruhun farklı yaşam formlarında sınanması şeklinde de düşünülür.
Birçok reenkarnasyon inancında ruh, insanlar arasında veya insan-hayvan arasında göç edebilir. Önemli olan ruhun özü ve devamlılığıdır. İlginçtir ki antik Yunan'da da Orfizm akımı veya filozof Pisagor gibi isimler tenasüh fikrine inanmışlardır. Ancak reenkarnasyon fikri felsefi bir tartışmayı da beraberinde getirir. Kimlik sorunu. Eğer ruhum geçmişte başka bedenlerde yaşadıysa ama ben bunu hatırlamıyorsam, o geçmiş yaşam ben miydim? Bireysel hafıza ve kişilik sürekliliği olmadan yalnızca aynı ruh maddesi taşınıyor diye aynı kişinin varlığından söz etmek ne kadar tutarlı? Bu, tenasühün eleştirilen noktalarından biridir. Yine de reenkarnasyon fikri, ölümsüzlük arayışının döngüsel bir yorumudur. Bir yaşam biter, diğeri başlar, ruh bu döngüde hep var olur. Bu üç yaklaşım, insanlık tarihindeki ölümsüzlük düşüncesinin ana çerçevelerini oluşturur. Pek çok dini ve felsefi sistemde ölümden sonrası tartışılırken, genelde bu kategorilerden birine ya da birden fazlasına dayanılır. Elbette bir de hiç inanılmayan senaryo var. Hiçlik, yani ölümden sonra hiçbir şeyin olmadığı, bilincin tamamen söndüğü görüşü. Bugün birçok seküler veya bilimsel düşüncede kabul gören budur. Öldüğümüzde tıpkı doğmadan önceki gibi bilinçsizliğe döneriz. Hikayemiz sona erer. Ancak ister ruhani ölümsüzlük olsun, ister bedenin dirilişi veya reenkarnasyon olsun, ölümden sonra bir şekilde devam etme fikri, insanlığın zihin dünyasında güçlü bir yere sahip. Peki insanlar neden böyle bir inanca ihtiyaç duymuş, bunu desteklemek için ne tür gerekçeler öne sürmüştür? Şimdi biraz da bunun temellerine bakalım. Ölümsüzlüğe inanmayı sadece kör bir teselli veya kültürel bir masal olarak görmemek gerekir. Tarih boyunca filozoflar ve düşünürler, ölümsüzlük fikrini rasyonel veya etik temellere oturtmaya çalışmışlardır. Üç temel dayanak öne çıkıyor: ahlaki, bilimsel ve metafizik dayanaklar. Ahlaki dayanaklar, adalet duygumuz, ölümsüzlük fikrini destekleyen önemli bir motivasyon olmuştur. Dünyada iyiler her zaman mükafatını görmüyor, kötüler de her zaman cezasını çekmiyor. Peki, ilahi adalet nasıl sağlanacak? İşte buradan hareketle birçok düşünür, ölüm sonrası bir hayat olması gerektiğini, aksi takdirde evrensel adalet fikrinin eksik kalacağını savunmuştur. Örneğin, büyük filozof Immanuel Kant, etik sisteminde en yüksek iyi, Latince summum bonum, kavramını dile getirir. Erdem ile mutluluğun tam örtüştüğü ideal durum. Ne var ki gerçek hayatta erdemli olmak her zaman mutluluk getirmeyebilir. İyiler bazen acı çeker, kötüler ödüllenir gibi görünür. Kant, bu ahlaki dengenin ancak ölümden sonra sonsuz bir yaşam perspektifinde kurulabileceğini söyler. Ona göre, ahlaken mükemmelleşme süreci bu dünyada tamamlanamaz. Bu yüzden ruhun ölümsüz olması ve bir sonsuz ilerleme imkanı bulunması gerekir. Kısaca ifade etmek gerekirse, en yüksek iyinin gerçekleşmesi ancak ruhun ölümsüzlüğü varsayımıyla mümkündür. Dolayısıyla ahlaki yasa, ruhun ölümsüz olduğunu postüle eder. Benzer şekilde, teist düşüncede de, Tanrı'nın adaletinin tam olarak tecelli etmesi için bir ahiret hayatının zorunlu olduğu ileri sürülür. Haksızlığa uğramış masumların hakkı, kötülük yapanların cezası ancak ölümden sonra verilebilir düşüncesi, ölümsüzlük inancına ahlaki bir temel sağlar. Bu bakış açısıyla ölümsüzlük, evrendeki nihai adaletin tesis edildiği bir zorunluluk halini alır. İyiler ödüllerini, kötüler cezalarını bulmalıdır, yoksa evren ahlaken anlamsız hale gelir. Bilimsel, teknolojik dayanaklar. Geçmişte sadece dinlerin ve felsefenin konusu olan ölümsüzlük, günümüzde bilimin de radarına girmiş durumda. Modern bilim ve teknoloji, insan ömrünü uzatmayı, hatta belki bir gün ölümü yenmeyi hedefliyor. Bu alandaki gelişmeler, ölümsüzlük kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Örneğin, tıpta yaşlanmayı yavaşlatma veya durdurma üzerine ciddi çalışmalar var. Gençlik çeşmesi metaforunu anımsatan, hücrelerin yaşlanmasını engelleyen genetik müdahaleler araştırılıyor. Biyolojik ölümsüzlük bazı canlılarda gözlemlenmiş bir gerçek. Turritopsis dohrni adlı minik bir deniz anası, olgunlaştıktan sonra kendini bir gençlik evresine geri döndürebiliyor. Bu döngüyü gerektiğinde
tekrar tekrar yapabilen bu canlı, teorik olarak, biyolojik olarak ölümsüz kabul ediliyor. Yani yaşlanarak ölmek yerine sürekli kendini yenileyebiliyor. Elbette pratikte bu deniz anası da hasta olabilir veya bir predatöre yem olabilir ama yaşlanarak ölmemesi bilim insanlarını büyülüyor. Doğadan ilham alan bu tür keşifler, insanoğlunun da bir gün hücresel yaşlanmayı geri çevirebileceği umutlarını uyandırıyor. İnsan zihninin dijital bir ortama yüklenmesini tasvir eden şema. Öte yandan, ölümsüzlüğün bilimsel arayışında biyolojik bedene mahkum olmak da gerekmeyebilir. Zihnimizi bir bilgisayara yüklemek, bilim kurgu gibi dursa da ciddiye alınan bir tartışma konusu haline geldi. Bazı futuristlere göre bilincimizi dijital ortama aktarıp bir nevi dijital ölümsüzlük elde etmek mümkün olabilir. Bu senaryoda beynimizi detaylıca tarayıp tüm nöral bağlantılarımızı bir simülasyona kopyalayarak zihnimizin bir kopyasını yaratmak hedefleniyor. Teorik olarak bu kopya bizim anılarımıza ve kişiliğimize sahip bir bilinç olarak yaşamaya devam edebilir. Transhümanist düşünürler, bunun insan türünün hayatta kalması için en iyi seçenek olabileceğini, hatta bedenimizin sınırlamalarından kurtularak yıldızlar arası yolculuklar bile yapabileceğimizi söylüyor. Tabii burada felsefi bir ikilem de doğuyor. Dijital ortama aktarılmış bir ben, gerçekten ben miyim yoksa sadece benim bir kopyam mı? Bilincin özünü kopyalamak mümkün mü yoksa o sadece biyolojik beynimize mi özgü? Bu sorular henüz yanıtsız. Ancak yapay zeka ve beyin araştırmalarındaki ilerlemeler ölümsüzlük tartışmasını laboratuvar ortamına taşımış durumda. Ayrıca yapay zeka alanında insan zihnini taklit eden sistemler geliştirildikçe bilinç nedir, ruh nedir? Soruları da bilimsel bir zeminde yeniden ele alınıyor. Bazı bilim insanları bilincin tamamen fiziksel süreçlerden doğduğunu, ruh diye ayrı bir şey olmadığını vurguluyor. Örneğin Christoph Koch ve Giulio Tononi gibi sinir bilimciler, bilinç doğaüstü bir şey değildir. Fizik, kimya ve biyolojinin kanunlarına dayanır, diyerek zihnin tümüyle maddi dünyaya ait olduğunu belirtmiştir. Eğer bu doğruysa, bilinç beyine bağlı bir fenomendir ve beyin ölünce biter. Bu durumda klasik anlamda ölümsüzlük imkansız demektir. Ancak aynı doğal bakış açısı, bilinci yapay olarak yeniden yaratma veya taşıma fikrine de kapı aralıyor. Yani ruh diye bir şey yoksa bile, belki zihnin bilgi içeriğini başka taşıyıcılara, bilgisayar gibi, aktararak yaşamı sürdürebiliriz. Görüldüğü gibi bilimsel dayanaklar, bir yandan ölümsüzlük fikrini materyalist bir zemine oturtup onu zorlaştırırken, diğer yandan teknolojik çözümlerle farklı bir ölümsüzlük ufku açıyor. Şu an için bunlar teorik olsa da, tarih boyunca ilk kez insanın ölümden gerçekten kaçabileceği bir geleceği konuşuyor olmamız bile şaşırtıcı değil mi? Metafizik dayanaklar. Ölümsüzlük inancının belki de en eski dayanağı, insanın metafizik doğasına dair sezgileridir. Birçok düşünür, ben kimim, bedenden ibaret olabilir miyim sorusunu sormuştur. Günlük deneyimimizde bedenimiz maddi, ancak düşüncelerimiz, benlik hissimiz sanki maddeden öte bir öz taşıyor gibidir. İşte ikicilik, dualizm denen felsefi görüş, zihin ile bedenin özde farklı türden varlıklar olduğunu savunur. Ünlü filozof Descartes, düşünüyorum öyleyse varım derken, düşünen özün, ruh veya zihin, maddi bedenden ayrı bir cevher olduğunu ileri sürmüştü. Böyle bir dualist perspektifte, ruh ya da bilinç dediğimiz öz, bedenden bağımsız var olabilir. Dolayısıyla beden ölse bile ruh varlığını sürdürebilir. Nitekim ruhun ölümsüzlüğü fikri, Platon'dan bu yana metafiziğin ana temalarından biri olmuştur. Metafizik dayanak sadece filozoflara özgü de değildir. Pek çok dini inanış, insanın maddi bedenden ziyade özüne odaklanır. Mesela ruhun ilahi nefes olduğunu, bu dünyada bedende geçici süre kaldığını, esas yurdunun fizik ötesi bir alem olduğunu dile getiren öğretiler vardır. Bu inançlara göre ölümsüzlük zaten ruhun doğasında vardır. Ölüm sadece bir geçiş halidir. Dolayısıyla metafizik olarak insanın doğasını beden ötesi kabul edince, ölümsüzlük fikri de doğal bir sonuç haline gelir. Öte yandan, metafizik tartışmalar ölümsüzlüğe karşı argümanlar da içerir. Zihin-fizik ilişkisinde karşı cephede yer alan materyalizm, fizikselcilik, her şeyin maddeyle açıklanabileceğini, zihin dediğimiz şeyin de
beyin süreçlerinden ibaret olduğunu söyler. Bu görüşe göre ruhun göçü veya bedenden ayrı bilinç gibi fikirler anlamsızdır. Beyin yoksa zihin de yoktur. Modern bilimin başarıları birçok kişiyi bu düşünceye yaklaştırmıştır. Beyindeki sinir hücrelerine elektrik manyetik uyarılar vererek düşünceleri, duyguları etkileyebiliyoruz. Demek ki bilincin temelinde fiziksel işlemler var. Bu çizgide gidenler ölümsüzlüğü bir illüzyon olarak görür. Hatta bazı filozoflar ölümün bir anlamda nimet olduğunu bile ileri sürer. Zira sonsuz yaşam fikrinin çeşitli felsefi problemleri vardır. Birazdan değineceğiz. Yine de çoğu metafizik tartışma, insan benliğinin kolaylıkla yok olmayacak kadar özgün bir şey olduğu sezgisini terk etmekte zorlanır. Hissedilen benlik duygumuzun evrende bir karşılığı olmalı mıdır? Belki de bilinç, kuantum düzeyde bile ayrı bir gerçeklik katmanıdır. Roger Penrose gibi bazı bilim insanları bilincin fizik ötesi bir yönü olabileceğini öne sürüyor. Bu tür spekülasyonlar, metafiziği bilime bağlar nitelikte. Örneğin bilinç kuantum mekaniğinin temel bir parçasıysa tartışmalı bir iddia. O zaman klasik fizik kurallarının dışında kalabilir ve bedenden bağımsız var olabilir denir. Şimdilik bunlar kanıtlanmış şeyler değil, ancak metafizik alanındaki arayışlar, ölümsüzlük fikrinin ya varsa sorusunu diri tutuyor. Sonuç olarak ölümsüzlük inancı tek boyutlu bir heves değil, ahlaki hesaplaşmalarımız, bilimsel meraklarımız ve metafizik sezgilerimizle beslenen çok katmanlı bir kavram. Kimi adalet uğruna sonsuz bir hayata ihtiyaç duyuyor, kimi teknolojinin bunu sağlayacağına inanıyor, kimi de zaten özümüzde ölümsüzlük bulunduğunu düşünüyor. Şimdi daha da derine inelim. Ölümden sonra var olsak bile hangi formda, nasıl var olacağız? Sonsuza dek aynı biz olarak kalmak ne anlama geliyor? Bu sorular bizi felsefenin en zor problemlerinden birine götürüyor. Diyelim ki bir şekilde ölümden sonra yaşamaya devam ettik, ister ruh olarak, ister bedenen dirilerek, ister dijital olarak. Peki, bu devamlılıkta benlik unsurunu nasıl koruyacağız? Ben aynı ben olarak kalacak mıyım? Felsefenin kimlik sorunu tam da burada devreye girer. Bir kişi zaman içinde değişse de aynı kişi olarak kabul edilir. Ama ölüm kadar radikal bir kopuştan sonra devam eden varlığı aynı kişi saymak neye bağlıdır? Bu konuda filozoflar çeşitli düşünce deneyleri yapar. Örneğin John Locke, kişisel kimliğin hafızaya dayandığını söyler. Hafızanız, anılarınız sürüyorsa siz de varsınız. Bu açıdan bakarsak, eğer ruhumuz beden ölünce başka bir alemde var olmaya devam ederse ve dünya hayatındaki anılarımızı, karakterimizi koruyorsa, kimlik devamlılığından söz edebiliriz. Ancak reenkarnasyon örneğinde olduğu gibi, eğer yeni bir bedende geçmiş yaşamımıza dair hiçbir şey hatırlamıyorsak, bu durumda o geçmişteki ben ile şimdiki ben arasında bağ kalır mı? Birçok filozof, hafıza kopukluğunun kimliği de kopardığını öne sürmüştür. Diyelim ki, 2100 yılında bilincinizi bir bilgisayara yüklediniz. Ama bu süreçte hafızanızın sadece %50'si kurtulabildi. Uyandığınızda anılarınızın yarısı yok. Hala aynı kişi misiniz, yoksa bir çeşit kopya mı? Ruh-beden ilişkisi konusuna tekrar değinirsek, klasik dualizm, ruhun bedenden tamamen ayrı ve kendi başına tam bir kimlik taşıdığını savunuyordu. Bu durumda beden değişse de, hatta beden olmasa da ruh aynı kalabilir. Yani Descartes için önemli olan düşünen öznenin sürekliliğidir. Karşıt görüş olan epifenomenalizm veya genel olarak fizikselci zihin kuramları ise bilincin, beynin bir yan ürünü olduğunu iddia eder. Epifenomenalizme göre zihin, beyin aktivitelerinin gölgesi gibidir. Kendisi bağımsız bir etki yapamaz ve beynin durmasıyla o da sonlanır. Eğer bu doğruysa, ölümsüzlük teknik olarak imkansız olurdu. Çünkü zihin beyne bağlı bir ateş böceği gibi sönüp gider. Ancak felsefi tartışmalar burada bitmiyor. Zihin felsefesinde kişisel özdeşlik problemine dair modern senaryolar var. Ünlü klonlama veya ışınlama deneyleri düşünülür. Bir insan ambeyan tüm atomlarına kadar kopyalansa, kopya ile aslının sürekliliği ne olur? Asıl yok olsa bile kopya yaşarsa, o kişi ölmemiş mi sayılır, yoksa kopya ayrı bir kişi midir? Bu, Star Trek'teki teleport cihazının felsefi açmazıdır aslında. Bu tür soruları sormamızın nedeni,
ölümsüzlük iddiasında kişinin aynı kişi olarak devamının önemini vurgulamaktır. Sonsuza dek yaşamak istiyoruz ama ben olarak. Yoksa anılarım silinip bambaşka biri olacaksa bu ne kadar anlamlı? Reenkarnasyon konusunu bu perspektiften yeniden ele alalım. Diyelim ruhunuz 1000 yıl önce yaşamış birine ait ve şimdi siz olarak doğdunuz. Eğer ne o kişinin anısını taşıyorsunuz ne karakterini, aslında sadece ruhunuzu paylaşıyorsunuz demektir. Bu durumda o önceki kişiyle aranızda ne tür bir bağ var? Bir nehirde akan su moleküllerinin sürekli değişmesi ama nehrin aynı isimle anılması gibi bir analoji belki yapılabilir. Fakat eleştirmenler der ki, ruh bir nehir gibi sürekli akıyor olabilir ama her bir yaşam o nehrin farklı bir kısmı. Biri bitip diğeri başladığında bireysel kimlik bitmiş olur. Bu yüzden özellikle Batı felsefesinde reenkarnasyon fikri kişisel kimlik açısından sorunlu bulunmuştur. Hatta kimi teologlar reenkarnasyonu adalet fikriyle de bağdaştıramaz. Eğer biri önceki hayatında kötülük yapıp şimdi cezasını çekiyor ama bunu hatırlamıyorsa bu nasıl adil olabilir? Bu nedenle mesela Hristiyanlık reenkarnasyon fikrine mesafeli durur ve insan bir kez ölür, sonra yargılanır anlayışını benimser. Reenkarnasyonu reddeder. Vatikan'ın öğretilerinde ölümden sonra yeniden doğum olmadığı açıkça vurgulanmıştır. Diriliş meselesi ise kimlik problemini farklı bir şekilde ele alır. Eğer ahirette bedenimizle birlikte dirileceksek, aynı beden ve ruh birleşimiyle biz olarak devam edeceğiz demektir. Bu, en azından yüzeyde kimlik devamlılığı sağlar gibi görünür. Ancak filozoflar burada da kafa yormuştur. Diyelim, bedenimiz öldükten sonra atomlarına ayrıştı, toprak oldu. Binlerce yıl sonra aynı atomlar veya Tanrı'nın takdiriyle yeni atomlar ama aynı biçimde bir beden yaratıldı. Bu beden ne kadar bizim bedenimizdir? Felsefi yaklaşım bize şunu gösteriyor. Ölümsüzlük meselesi sadece bir inanç veya bilim sorunu değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yapısına dair derin bir problemdir. İnsan kendini zaman ve mekan içinde sürekliliği olan bir benlik olarak deneyimliyor. Ölüm ise bu sürekliliği tehdit eden, kesintiye uğratan bir olgu. Ölümsüzlük düşüncesi bu yüzden hem cazip hem de kafa karıştırıcıdır. Caziptir. Çünkü sürekliliğimizi koruyup sonsuza dek var olma fikri tatmin edici görünebilir. Kafa karıştırıcıdır. Çünkü sonsuz varoluşun nasıl bir deneyim olacağını, bu süreçte kim kalacağımızı, hatta sonsuzluğun iyi bir şey olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Sonuç itibarıyla, ölümsüzlük üzerine düşünmek, aslında ölümlü olmanın ne anlama geldiğini kavramaya da yarıyor. Belki de yaşamı değerli kılan şey, bir sonu olmasıdır diye düşünenler var. Bir an için hayal edelim, gerçekten ölümsüz olduğumuzu varsayalım. İlk başta harika gelebilir. Tüm sevdiklerimizle sonsuza dek birlikte olmak, bitmeyen bir zaman havuzunda istediğimiz her şeyi öğrenmek, görmek. Sonsuzluk gerçekten mutluluk getirir mi? Zaman kavramı ortadan kalkınca hedeflerimizin, arzularımızın anlamı kalır mı? İnsanlar genelde canları sınırlı olduğu için her anı değerli kılmaya çalışırlar. Eğer sınırsız zamanımız olsaydı, belki de hiçbir şey için acele etmez, hiçbir anın özel bir değeri olduğunu hissetmezdik. Tıpkı bir puzzle oyununun sonsuz seviyeleri olduğunu bilseniz, ilk seviyeleri o kadar ciddiye almazsınız. Bu düşünceler, filozof Bernard Williams'ın ünlü makalesinde tartıştığı bir noktadır. Ölümsüz bir varlık eninde sonunda can sıkıntısı ve anlamsızlık içinde kaybolabilir. Çünkü hayatının projesi kalmaz. Elbette bu felsefi itirazlar, ölümsüzlüğün imkansızlığından değil, istenip istenmeyeceğinden dem vuruyor. Biz yine de bugünün konusu itibarıyla kendimizi merakla sormaktan alıkoyamıyoruz. Gerçekten bir gün ölümün üstesinden gelebilecek miyiz? Belki biyolojik ömrümüzü birkaç yüzyıla çıkaracağız, belki bilincimizi bulut sistemlere yedekleyeceğiz. Belki de evrenin sinesinde bir yerlerde kuantum dalgaları üstünde sürüklenen garip bir ölümsüzlük yakalayacağız. Ya da hiçbirini başaramayıp ölümlülüğümüzün farkındalığıyla yaşamayı öğreneceğiz. Hangisi olursa olsun, ölümsüzlük arayışı bize kendimiz hakkında çok şey öğretiyor. Aslında en nihai soruya geliyor her şey.
Ölüm nedir, yaşam nedir? Bu videoda evrenin yasalarından ruhun doğasına, entropiden kuantum tuhaflıklarına kadar pek çok konuyu ölümsüzlük ekseninde ele aldık. Umarız ufkunuz da genişledi. Artık mitlerdeki gibi sihirli iksirler ya da filozof taşı aramak yerine laboratuvarlarda telomeraz enzimine veya yapay zekaya bakıyoruz. Belki bir gün YouTube yorumlarında bir kullanıcı yüzyıllardır hayatta olduğunu iddia edecek. Kim bilir? Şaka bir yana, zaman ve sonluluk insana dair deneyimin merkezinde duruyor. Bu yüzden videomuzu kapatırken sizlere küçük bir paradoksal düşünce bırakalım. Diyelim ki zaman aslında büyük bir illüzyonsa ve geçmiş gelecek diye bir şey yoksa, öyleyse sonsuz yaşam kavramı da anlamını yitirir mi? Eğer her an zaten bir sonsuzluk barındırıyorsa, belki de önemli olan ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır. Evet, belki ölümsüz değiliz, en azından şimdilik. Ama yaşamın sırrını çözmeye çalışırken öğrendiklerimiz de az şey değil. Şimdi sıra sizde. Yorumlarda ölümsüzlük hakkında ne düşündüğünüzü, sonsuza dek yaşamak isteyip istemeyeceğinizi bizimle paylaşın. Belki de en iyi fikirler sizden çıkacaktır. Unutmayın, bilgiyi ve merakı paylaşmak da bir tür ölümsüzlük inşa etmektir. Fikirlerimiz, keşiflerimiz bize bir nevi kalıcı bir iz bırakır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.